Son 5 yılda Kore drama sektörü öyle yapımlara imza attı ki bazıları ezberimizi bozdu, bazıları ise günlerce etkisinden çıkamadığımız birer başyapıta dönüştü. 2020'den 2026'ya kadar ekranlara damgasını vuran senaryosuyla, oyunculuklarıyla ve hissettirdikleriyle hafızalara kazınan en iyi Kore dizilerini tek bir listede topladım. Listeye geçmeden önce kanala ücretsiz bir şekilde abone olarak ve hype puanı vererek bu videonun daha fazla Kore dizi severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Şimdiden desteğiniz için teşekkürler. Hazırsanız unutulmaz yapımlarla dolu listemize hemen başlayalım. Mr. Plankton. Eğer hayatın getirdiği belirsizliklerin arasında sürüklenirken bir yandan güldüren, bir yandan da kalbinizi sıcacık sarmalayan bir hikaye arıyorsanız bu yapıma mutlaka bir şans vermelisiniz. Dizi, ömrünün son demlerini yaşadığını öğrenen ve gerçek köklerinin peşine düşen bir adam ile tam düğün gününde kendini beklenmedik bir yolculuğun içinde bulan bir kadının macera dolu hikayesini anlatıyor. İlk bakışta tamamen zıt ve bahtsız görünen bu iki insanın bir araya gelişi izleyiciye tam anlamıyla duygusal bir Luna Park deneyimi sunuyor. Senaryo o kadar ustaca kaleme alınmış ki kendinizi bir anda gözlerinizden yaşlar gelene kadar gülerken hemen ardından derin bir hüzünle düşünürken bulabiliyorsunuz. Yaşamı, ölümü, aile kavramını ve hayatın tüm karmaşasına rağmen umutla yola devam etmeyi muazzam bir mizah anlayışıyla harmanlıyor. Görsel atmosferi, harika manzaraları ve her anıyla içinize işleyen müzikleri sayesinde ekran başından bir an olsun ayrılamayacaksınız. When Life Gives You Tangerines. Rengarenk bir adanın atmosferinde 4 mevsim boyunca içinizi sıcacık tutacak muazzam bir yaşam öyküsüne tanıklık etmeye hazır olun. Yapım, geçmişin zorlu günlerinden sıyrılıp kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan cesur bir kadın ile her koşulda onun en büyük destekçisi olan sadık bir adamın yıllara yayılan serüvenini konu alıyor. Dönem atmosferini buram buram hissettiren bu hikaye, izleyiciyi adeta geçmişin nostaljik ve samimi sokaklarında unutulmaz bir gezintiye çıkarıyor. Twinkling Watermelon. Zamanın ötesine geçen bir müzik kutusunu açmaya ve nostalji dolu harika bir gençlik rüzgarına kapılmaya ne dersiniz? İşitme engelli bir ailede büyüyen, tek duyan birey olan yetenekli bir gencin gizemli bir müzik dükkanı aracılığıyla geçmişe, yani babasının gençlik yıllarına ışınlanmasını izliyoruz. Bir yanda dönemin enerjik rock müziği, diğer yanda babasını ve geleceğini kurtarma telaşı derken ortaya inanılmaz derecede sürükleyici ve tutkulu bir hikaye çıkıyor. Dizi, gençliğin o kıpır kıpır heyecanını, dostluğun saf gücünü ve müziğin birleştirici ruhunu o kadar içten aktarıyor ki ekran karşısında adeta büyüleniyorsunuz. Geçmişin sıcak sokaklarında gezinecek, kendinizi tempoya kaptırıp ritim tutacak ve aile bağlarının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hissedeceksiniz. Kalbinizin en hassas noktasına dokunacak bir hikaye arıyorsanız bu nefis diziyi hemen izlemeye başlamalısınız. The Glory. Yıllarca bir kenara atılmış hayallerin yavaş yavaş ve santim santim ilmek gibi dokunan muazzam bir intikam planına dönüşmesine şahit olacaksınız. Lise yıllarında akıl almaz zorbalıklara uğrayan bir kadının hayatını tamamen mahveden insanlardan hesap sormak için çocukluğundan itibaren her gününü kusursuz bir stratejiyle planlamasını izliyoruz. Ağır ağır işlenen bu zeka oyununda geçmişin tüm acı izlerinin muhataplarının karşısına bir bir dikiliyor ve tansiyon bir an olsun aşağı düşmüyor. Sizi ekrana kilitleyecek temel şey ise o muazzam sabır ve kusursuz matematiksel kurgu. Kötülüğün soğuk yüzünü ve hakkı teslim etmenin verdiği o katıksız haz duygusunu iliklerinize kadar hissettiriyor. Adalet duygusunu sonuna kadar doya doya yaşamak ve ekran başında adeta nefesinizi tutarak bir başyapıta tanık olmak için bu diziyi hemen izleme listenize almalısınız. Lovely Runner. Bir insanın hayranı olduğu ve yaşama tutunma sebebi gördüğü birini kurtarmak için zamanı geriye bükme mücadelesi ekran başında kalbinizi kelimenin tam anlamıyla güm güm attıracak. Geçirdiği kaza sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kalan ve hayat enerjisini kaybettiği bir anda duyduğu bir şarkıyla hayata dönen bir kadının, idolünün ani ölümünün ardından kendisini bir anda 15 yıl öncesinde lise yıllarında bulmasını konu alıyor. Gelecekte yaşanacak o felaketi önlemek, sevdiği insanı korumak ve kaderin seyrini değiştirmek için attığı her adım, seyirciyi muazzam bir duygu kasırgasının içine sürüklüyor. Aşkın iyileştirici gücüne, kaderi yeniden yazmanın o büyüleyici heyecanına ve temposu hiç düşmeyen sürükleyici bir serüvene kendinizi bırakmak istiyorsanız bu şaheseri ilk fırsatta izlemelisiniz.
Vincenzo. Hani bazı hikayeler vardır. Adalet yerini bulsun diye dua edersin ama kanunların eli kolu bağlıdır ya. İşte bu dizi tam olarak o elleri çözen cinsten. İtalya'da mafya avukatlığı yapmış son derece soğukkanlı bir adam sırf bir binanın altına saklanmış altınları gizlice çıkarıp gitmek için Seul'e ayak basıyor. Ama planı o binayı yasa dışı yollarla ele geçirmeye çalışan gözü dönmüş bir holding yüzünden yatıyor. Buradaki olay iyilerin mücadelesi değil, acımasız bir kötülüğü ancak ondan çok daha zeki ve acımasız bir gücün yok edebileceği gerçeği. Bir sahnede soluksuz bir entrikanın ortasındayken hemen ardından kendinizi mahalle halkının absürt macerasına kilitlenmiş halde buluyorsunuz. Sıradan kahramanlık hikayelerinden sıkıldıysanız kuralları baştan yazan bu şaşırtıcı ve temposu bir an bile düşmeyen intikam yolculuğunu kaçırmamalısınız. The Trauma Code Heroes on Call. Hastane koridorlarındaki o kasıntı havayı, bitmek bilmeyen bürokrasi saçmalıklarını bir kenara bırakın. Savaş alanlarında pişip gelmiş kural tanımayan cerrah, batmak üzere bir hastanenin başına geçiyor. Bütçe hesabı yapan yöneticiler, bu hasta kurtulmaz diyen sistem. Cerrah hepsini tek tek çiğneyip geçiyor. Sıradan tıp dizilerinden farkı tam da burada ortaya çıkıyor. Bir yandan helikopterlerin havada uçuştuğu, adrenalinin tavan yaptığı ameliyat sahnelerini izlerken hemen ardından adamın o umursamaz sistemle dalga geçen tavırları yüzünden kendinizi gülerken buluyorsunuz. Soluksuz bir tempo, sistemin çarklarına çomak sokan zeki bir adam ve tam kıvamında bir mizah bir araya gelince ortaya ekran başından kalkamayacağınız bir yapım çıkmış. Big Hero Class 1. Biliyorum bu diziyi her yerde görüyorsunuz. Belki çoktan izleyip bitirdiniz bile ama bu yapımı listeye koymak tamamen bir zorunluluk. İzlemeyen varsa neden böyle söylediğimi izledikten sonra anlayacaktır. Ama izleyenler zaten neden söylediğimi biliyor. Dışarıdan bakınca sadece derslerine odaklanan, kendi halinde sessiz sedasız bir lise öğrencisi var karşımızda. Fakat okuldaki zorbalar onu hedef almaya kalktığında işler hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir noktaya evriliyor. Temposu bir an bile düşmediği gibi şiddetin ve yalnızlığın hissettirdiği o ağır atmosfer ekranı delip geçiyor. Dramı, aksiyonu ve zeka oyunlarını bu kadar çiğ, bu kadar gerçekçi işleyen bir yapımla karşılaşmak gerçekten çok zor. Alchemy of Souls. Bu öyle bir dizi ki izlediğiniz zaman tekrar izleme isteği uyandırabilir. Ne zaman sahnelerini bir yerde görseniz sizi anında büyülü dünyaya geri çeker. Ruhların yer değiştirebildiği hayali bir coğrafyada gözden düşmüş, dövüş yetenekleri mühürlenmiş soylu bir genç ile bedenine sığındığı zayıf hizmetçi kılığındaki suikastçı bir kadının yollarının kesişmesini izliyoruz. Bir yanda hayatta kalmak için gücünü geri kazanmaya çalışan amansız bir usta, diğer yanda onun eğittiği ama aynı zamanda patronu olan patron-çırak ilişkisi derken ortaya muazzam bir dinamik çıkıyor. Tarih, fantastik evren, büyü ve dövüş koreografileri o kadar incelikle işlenmiş ki görsel bir şölen izlediğinizi her an hissediyorsunuz. Üstelik ağır bir fantastik dram havasına bürünmek yerine karakterler arasındaki o sürekli atışma ve mizah sayesinde hikaye su gibi akıp gidiyor. Büyüleyici atmosferi, tıkır tıkır işleyen senaryosu ve tek bir saniyesinde bile temposu düşmeyen aksiyonuyla fantastik türü sevmeyene bile kendini hayran bırakan nadir işlerden biri. Reborn Rookie. 2026'da yayınlanan bu yapım benim merakla beklediğim işlerden biriydi ve gerçekten beklediğime değmiş. Geçmişin yüklerini sırtında taşıyan ve hayatına sıfırdan başlama şansı elde eden bir adamın mesleğinin ilk adımlarındaki o dişli ve hırslı mücadelesini izliyoruz. Yolun en başındaki toy bir çaylak gibi görünse de arka planda devasa bir tecrübeyi ve zekayı barındırması girdiği her olayda dengeleri tamamen değiştiriyor. Sıradan küllerinden doğma hikayelerinden çok farklı. Çünkü burada tıkır tıkır işleyen bir akıl oyunu ve karakterin adım adım yükselişi var. Her bölümde önünüze çıkarılan engellerin o kıvrak zekayla nasıl darmadağın edildiğini izlemek inanılmaz bir seyir zevki sunuyor. Bir yanda rakiplerini zekasıyla mat edişi, diğer yanda o çaylak maskesinin arkasına sakladığı kararlılığı ekrana tam anlamıyla kilitliyor. İşte 5 yılın en unutulmaz ekran başına kilitleyen yapımlarını geride bıraktık. Aralarından izleyip hayran kaldıklarınız ya da bu listede mutlaka olmalıydı dediğiniz favori dizileriniz varsa yorumlarda mutlaka paylaşın. Hepsini tek tek okuyorum. Yeni önerileri kaçırmamak ve kanala destek olmak için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve hype puanı vererek bu içeriklerin daha fazla Kore dizi severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.